Herkese merhaba arkadaşlar. Tekopolis 2'nin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Burada gördüğünüz gibi bölüm arasında ben birçok değişiklik yaptım. Buradaki pulverizer'ların ve redstone furnace'ların sayısını arttıracağımı söylemiştim. Öncelikle şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Diyelim ki biz pulverizer'dan alüminyumu geçiriyorduk. Bize 2 tane alüminyum veriyor. Yanında bir tane de %10 şansla tin dust veriyor. Bu tin dust redstone furnace'a gittiği zaman işlenebilmesi için en az 2 tane olması gerekiyor. Ama bir tane olduğu için redstone furnace'in içerisinde kalıyor ve buradaki işlenmiş alüminyum dustları çekemiyordu. Bundan dolayı da sistem tıkanıyor ve redstone furnace'lar pişirmiyordu. Ayrıca buradaki tek bir pulverizer ve tek bir redstone furnace bizim bütün madenleri işlemeye yetersiz kalıyordu. O yüzden ben bunların sayısını bayağı bir arttırdım. Ayrıca burada depolama sistemimizi de biraz değiştirdim. Bu şekilde 4 tarafına toplamda 35 tane olacak şekilde driver koydum. Tabii ki de bu kadar çok driver şu anda bizim işimize yaramıyor. Sadece neredeyse bu ikisini doldurabiliyoruz. Ama görüntü anlamında simetrik gözükmesi için böyle bir şey yaptım. Ayrıca bunları yaparken bazı bloklar kullanmam gerekti. Mesela burada gördüğünüz oak trimler. Yapımı şöyle: 4 tane stick ve 5 tane oak plank'ten yapılıyor ve 4 tane bize oak trim veriyor. Bu da şu işe yarıyor: bizim driver'ımız burada ve sadece bu 8'liğe bağlı. Ama buraya temas etmiyor direkt olarak. Bunları ben şu şekilde alttan geçirdim. Bunlar herhangi bir depolama görevi görmüyor. Sadece bunların birbirine bağlanmasını sağlıyor. Bunun sayesinde de bizim buradaki driver controller'ımız buradaki tüm driver'ları görebiliyor. İkinci olarak ben buradaki item router ve conveyor sistemini tamamen kaldırdım. Bunun sebebi de şöyle bakarsak item router'ların içerisinde sadece 8 tane slot var ama biz burada 8'den fazla malzemeyi işliyoruz. Buradaki item router'lar bizim için yetersiz kalıyordu. O yüzden bunları ben neyle değiştirdim? Simple Storage Network'ün cable'larıyla değiştirdim. Şöyle ortaya girersek buraya ben yeni bir tane daha network yaptım. Bu network sadece maden bölgesinin network'ü, yani bizim ana network'ümüze bağlı değil. Ana network'ün bağlantısını buradan yapıyoruz. Buradakinin controller'la bağlantısını da buradan sağladım. Yani biri ön tarafından biri arka tarafından bağlanıyor. Burayı açtığımızda sadece madenleri görüyoruz. Buraya çok giriş çıkış yapmamız gerekmediği için de ben burayı bu şekilde kapadım. Şimdi size çalışma mantığını biraz anlatabilmek için buradaki network'ümü söküyorum. Şuraya geçici bir network oluşturacağım. Şimdi benim oradaki sistemde bu kullandığım şeyler import cable, link cable ve filtered link cable'lar. Link cable'ı zaten burada biliyoruz. Herhangi bir depolamaya bağlanıp oranın içerisini görmemizi sağlıyor. İkinci kullandığım şey import cable. Import cable buradaki chest'ten eşya çekmemizi sağlıyor. Diyelim ki ben bu chest'e biraz eşya koydum. Link cable'la bunu bağladığımda burası import olduğu için bunun içinden çekip bağlı olan envantere koyacaktır. Ama bu bizim sorunumuzu çözmüyordu. O yüzden şöyle bir şey yaptım. Bu şekilde bir tane dropper 4 tane network cable'ı birleştirerek filtered link cable yapabiliyorsunuz. Bunu koyduğum zaman bunun sağ tıkladığımda bir UI var. Ben buranın içerisine herhangi bir eşyayı tanımlayıp buradan allow dersek, yani izin verirsek bu eşyaya, bu chest'in içine attığımız eşyaların arasından sadece support frame'leri çekiyor. Neden? Çünkü buraya tanımladık. Şimdi aynı şeyi burada gösterirsek ben buradaki madenleri direkt olarak import cable'larla çekiyorum. Yani buradaki cable'lar bizim madenlerimizi otomatik olarak çekecek. Ama bunları ben tabii ki de düzenli bir şekilde koymak istiyorum. Mesela buranın içerisine sadece LED ore geliyor. Neden? Çünkü buradaki filtered link cable'ı kullanarak içerisine sadece LED tanımladım. Bunların arka tarafından da ben import cable'lar yardımıyla oluşan şeyleri çekiyorum. Bunlar arada bağlanıyor, arada bağlanmıyor gibi gözükebilir. Görsel bir hata bu. Ama gördüğünüz gibi mesela buraya bağlanıyor. Aynı şey buraya bağlanmıyor. Ama burada eşya pişerse çalışıyor bu da. O yüzden onu dert etmeyin. Import cable'lar da bu şekilde yapılıyor. Bir tane hopper, kenarında 4 tane network cable'dan import cable elde edebiliyoruz. Burada ikinci değiştirdiğim şeyler bizim konnektörlerimiz, relay'lerimiz ve cable'larımız. Bunları da şundan dolayı değiştirdim. Bu konnektöre bakarsak 256 flux enerji taşıdığını görebilirsiniz. Ama biz buradaki high voltage konnektörlere bakarsak bunlar 4K'ya kadar taşıyabiliyor. Şimdi biz buradaki pulverizer'lara bakarsak içerisinde sadece tek bir tane component olanlar 60 enerji harcıyor. Mesela buranın içerisine 3 tane daha koydum. Bu 240 harcıyor. Yani bunun bir tanesi neredeyse bizim low voltage wire konnektörün limitine getiriyordu. Ve bizim burada 16 tane makinemiz var. Peki bunların yapımı nasıl? Kablolar alüminyum wire ve steel wire ile yapılıyor. Biz daha önce wire yapmamıştık. O yüzden ben burada metal press mold wire yaptım. Yapımı oldukça kolay. 3 tane steel plate ve engineering wire cutters kullanarak yapabiliyoruz bunu. Bunu buradaki metal presin alt tarafına yerleştirdim ve steel wire'ları ve alüminyum wire'ları elde edebildim. Konnektörler alüminyumlar ve terakodalarla yapılıyor. Relay'ler de yine alüminyum ingot ve yanına slug glass ya da insulated glass istiyor. Insulated glass'ın yapımı bence biraz daha zor. Iron dust ve 2 tane camı birleştiriyoruz. Onun yerine ben slug glass yaptım. Onun yapımına bakacak olursak da normal slug pişirerek yapıyoruz. Biz burada blast furnace'da zaten slug elde ediyorduk. Bu slug'ları da fırında pişirdiğimiz zaman slug glass elde edebiliyoruz. Buradaki konnektörleri ve cable'ları da bu şekilde yaptım.
Ayrıca bizim buradaki hem ağacımızı hem de cobblestone miner'ımızı taşıdım. Buradaki platformu tamamlayabilmek için taşıdım. Bu arada yorumlarda bir tane arkadaş sormuş. Buradaki platformların büyüklüğü kaça kaç diye sormuş. Daha önce bu yüklerken sanırsam bunları göstermemiştim. O yüzden şu anda gösteriyorum. Bu dış tarafın yani fence'lerin olduğu tarafı da sayarsak buradan başlayıp ta buradaki diğer köşeye kadar gidersek burası 25'e 25'lik bir platform oluyor. İç tarafı 23'e 23'lük bir platform. Buradaki köprüler de buradaki ana platformun çizgisini saymazsak şöyle 5'e 3'lük bir platform. Bunların hepsi aynı boyutta. Hiçbir farkları yok. Bu platformda da ortaya 3'e 3'lük bir yürüme yolu yaptım gördüğünüz gibi. Bu kenarlar da şu şekilde 10'a 10'luk 4 tane bölmeye ayrıldı. Ayrıca ben buraya yukarıya bir tane daha yeni bir platform inşa ettim. Fence'ler olarak alüminyum fence'leri kullandım. Şu şekilde kenarlarına konkret brickleri kullandım. Bunların yapımı da oldukça kolay. Şöyle 4 tane concrete tile'ı birleştiriyoruz. Concrete tile'lar da concrete'den yapılıyor. Onlar da sand, gravel, clay ve suyu kullanarak yapıyorum. Buradaki merdivenleri de hemp grade'den yaptım. Bunlar da 6 tane clay ball, 3 tane industrial hemp fiber'la yapılıyor. Diğer taraflar zaten şu şekilde stone'ların şekil almış hali. Sadece ortaya cobblestone'un bu halini koydum. Böyle bir platform oldu. Bu platformu da artık enerji üretimi için kullanacağız. Bunun sebebi de şu. Şimdi buraya gelirsek ben buradaki lava pump'ı Signal'ın bloklarla güncelledim. Signal'ın bloka bakarsak 40 tick'te yani 2 saniyede bir lava çıkartıyor buradan. Ama buna rağmen bizim buradaki fluid tankın içerisini tamamen boşaltmıştık. Tabii ki de bir süre ben bunu kapatmak zorunda kaldım. Şöyle miner alanımıza gidip tekrardan bunu açarsak buradaki bütün makineler çok fazla enerji harcadığı için buradaki lavın hızlı bir şekilde azaldığını görebiliriz. Biraz önce 16 bucket lava vardı. Şu anda 13'e düştü. Daha da düşüyor. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim. Buradaki konnektörler daha fazla enerji taşıdığı için bunları çarparsanız daha fazla hasar yiyorsunuz. Şu anda içerisi dolu olmadığı için sadece 480 taşıdığı için 480 hasar yiyoruz. Ama buranın içerisi tamamen dolu olsaydı tek bir dokunuşta bizi öldürüyordu. Ona dikkat edin. Bunların size hasar vermesini istemiyorsanız bunları insulated şekline çevirebilirsiniz. Şu anda bu kabloları direkt açık tel gibi düşünebilirsiniz. Insulated yapınca da etrafında bir yalıtım katmanı oluyor. Bu şekilde size çarpmıyor. Tabii ki de bunu high voltage kablolarda yapamıyorsunuz. High voltage kablolarda herhangi bir insulated kısmı yok. Son olarak yaptığım iki şey kaldı. Burayı zaten taşıdığımı söylemiştim ama bunları upgrade'ledim ben. Neye getirdik? Seviye 4 cobblestone'a getirdik. Sadece support frame'leri ve ortadaki blokları geliştirerek bunu da geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca buradaki tree kısmında herhangi bir chest gözükmüyor. Bunu nasıl yaptım? Bunu da şu şekilde yaptım. Alt tarafına ben şu şekilde driver'ı koydum ve yan tarafından bir tane link cable bağladım. Bu link cable sayesinde de bizim normal depolama alanımıza geldiğimizde bu odunları ve leaves'leri falan görebiliyoruz. Bölüm arasında burada ben çok fazla şey yaptığım için biraz uzun bir anlatım kısmı oldu. Şimdi normal bölümümüze geçebiliriz. Burada bakarsak biz makinelerin enerjisinin bittiğini ve buradaki madenleri işleyemediğini görebilirsiniz. Dediğim gibi oradaki lav bize yetersiz kalıyor ve madenleri işleyemiyoruz. O yüzden bu bölümde şöyle bir şey yapacağım. Ben enerjiyi lapileri dynamolarla üretmek istiyorum. Bunun sebebi de kullanımlarına bakarsak lapis kullanarak biz 40.000 enerji üretebiliyoruz. İleriki bölümlerde muhtemelen ruby'yi, safiri falan da açacağız. Bunları açtığımız zaman 125.000 RF enerji üretebiliyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi bizim 30.000 lapis şimdiden birikmiş. Ayrıca burada da 1200 tane daha lapis orumuz var. Bunları işleyemediğimiz için şu anda muhtemelen birikmiyor ama bir tane lapis oradan biz pulverizer'a attığımızda 12 tane lapis alıyoruz. O yüzden neredeyse sonsuz miktarda lapisimiz var gibi düşünebilirsiniz. Bunu craft ile başlayalım. Craft oldukça kolay. Gold gear, flux coil, iron, lapis ve redstone ile yapılıyor. Hatta şurada biraz daha ben gold gear oluşturup daha fazla lapidary dynamo craftlayacağım. Şimdi enerji aktarımını ben buradaki kablolarla değil flux duct'larla yapmak istiyorum. En azından buradaki dynamoları flux duct'lara bağlayıp çekebiliyorsam onların ucuna bir tane konnektör bağlayacağım. Yapımı gördüğünüz gibi oldukça kolay. 16 tane hatta 20 tane yapmış oldum bunlardan. Enerjimiz bittiği için artık bunları da çalıştıramıyoruz. Çok yavaş çalışır oldu. O yüzden bir an önce buradaki lapidary dynamolardan biraz daha craftlayıp enerji üretim kısmına geçelim. Şimdilik 12 taneyle başlayabiliriz. Dediğim gibi bunları ben buraya kuracağım. Ve şöyle bir build yapmak istiyorum. Şu şekilde 3 tane flux ducts'ı koydum. Bunlara bakacak şekilde de dynamolarımı yerleştiriyorum. Yönünü yanlış koyduysanız Engineer Hammer sayesinde değiştirebilirsiniz bunların yönlerini. Şimdi bunların üzerine ben hepsinin birleştiği yere eğer bu wire konnektörü bağlanıyorsa bunu koyacağım. Tip bağlanıyormuş, gayet güzel. Buradan da artık postlar yardımıyla bu enerjiyi aktarabiliriz. Buradaki relay'i artık konnektörüme bağlıyorum. Ve buradan da ana sisteme buraları bir yere enerjiyi çekeceğim.
Artık bunların içerisine ben lapislerimi attığım zaman bize enerji üretmeye başlayacaktır. Tabii ki de bunların hepsini otomatikleştirmemiz de lazım. O yüzden ben şöyle bir tane daha network route yapıyorum. Direkt olarak buradaki lapisi sisteme de bağlayabilirdik ama bunu ayrı bir sistem olarak yapacağım. O yüzden buraya biraz lapis dolduruyorum. Şimdilik bunu buraya koydum. Burada ben bir tane import cable kullanacağım ki buranın içerisindeki bütün lapisleri çekebilelim. Artık geri kalanını da bu şekilde bağlayabilirim. Ve buradaki sisteme bir tane root bağladığımda artık buradaki eşyaları otomatik olarak bizim dynamolara çekecektir. Ben bunlar iki tarafa birden bağlanıyordur diye düşünüyorum ama sanırsam tek bir tarafa bağlanıyor. Bakalım buraya da lapis aktarımı yaparsa iki tarafa bağlanabiliyordur. Buradaki bağlantının görselliğine takılmayın. Dediğim gibi bu bir görsel hata büyük ihtimalle. Bunları dolduruyor ama burada bağlıymış gibi gözükmüyor. Ama buradaki yandaki kablolara bağlanmadı. O zaman ben biraz daha link cable craftlayayım. Buradaki sistemi şu şekilde yaptım. Bunların arkasından bağlantı aldım. Çünkü bu aralara bağlantı koyduğum zaman bu tarafa mı yoksa bu tarafa mı bağlandığını seçemiyoruz. Diyelim ki buradaki kablolar buradaki dynamolara bağlandı. Bu tarafa koyduğum zaman da buradaki dynamolara bağlanabiliyor. Bunları ayırabilmek için şu anda hepsini arka tarafına koyduk. İleride XNet'e veya LaserIO'ya girdiğimiz zaman bunları zaten XNet ya da LaserIO ile güncelleriz. Şimdilik bu şekilde olmasında bir sakınca yok. Yavaş yavaş da olsa hepsini dolduruyor. Şimdi bunları biz upgrade'ler yapmalıyız. Çünkü şu anda sadece 40 enerji üretiyor tanesi. Bizim burada 12 tane var. 12 tanesi sadece 480 enerji üretiyor. Yani bu ne demek oluyor? Bizim buradaki magnetik dynamolar muhtemelen 480 üretiyor tanesi. Aynen. Bir tane magnetik dynamo gibi üretiyor. Buradaki magnetik dynamoları da kırıyorum ben. Çünkü lavımız zaten bize yetersiz kalıyor. Ayrıca burada da lav kullanmamız gerekiyor. O yüzden lav burada biriksin. Bunlar yerine artık direkt olarak biz lapidary dynamoları kullanalım. Bunların içerisine bir tane reinforcement koyuyorum ve 3 tane de reaction chamber koyuyorum. Bu şekilde hepsini hızlandırıyoruz. Tabii ki de şu anda muhtemelen buradaki import cable hepsini beslemeye yetersiz kalacaktır. Böyle ben biraz daha integral component ve reaction chamber craftladım. Bunları da artık makinelere koyup biraz daha hızlandırmak istiyorum. Şöyle kaç tane makinemiz kaldı? 5 tane makinemiz eksik kaldı. Diğerlerini tamamladık. Ayrıca buradaki ben Oak Drover'a biraz daha import cable bağlamak istiyorum. Farklı farklı yerlerinden malzemeleri çeksin. Daha fazla buradaki dynamolara aktarsın. Gördüğünüz gibi artık 4 değil 12 malzeme geliyor. Bu şekilde de buradaki dynamoları daha hızlı bir şekilde doldurabiliyoruz. Bakalım enerjimiz artıya çıkmış mı? Buradaki tüm makinelerin enerji kısmı dolmuş. Ayrıca bunu göstermeyi unuttum ama burada ben bazı pulverizer'ları ayırdım. Bunun sebebi de şu. Bizim lapis gibi malzemeler pulverizer'dan geçirdiğimizde direkt lapis lazuli veriyor. Bunu herhangi bir şekilde işleyip fırına atmadığımız için ben bunları buraya ayırdım. Yoksa zaten simetrik olarak buraya sığmıyordu hepsi. Lapis, kömür ve redstone'u buralara ayırdım. Bu üçü ayrı şekilde çalışıyor. Bu arada gördüğünüz gibi enerji dolu bir şekilde kabloya dokunursanız direkt olarak tam candan da tekliyor. Bu seride 7. ölüşüm olmuş. 7'si de enerji kablolarının değerek oldu sanırsam. Öldüğünüz zaman size Greyfinder ve Deathstone diye bir şey veriyor. Bu Deathstone'a sağ tıklamak istemiyorum. Çünkü tıkladığım zaman en son öldüğüm yere beni ışınlıyor. Ve ben burada öldüğüm için tekrardan kabloya değip tekrardan öleceğim. O yüzden bunu atıyorum. Greyfinder'da sizin mezar taşınızın nerede olduğunu gösteriyor. Şimdi şöyle görevlerden de bunu yapmıştık bölüm arasında. Bunu da aldım. Bu bölümde başka ne yapmak istiyorum diye soracak olursanız şunu yapmak istiyorum. Thermal'in Redstone Plug Cell diye enerji depoları var. Bundan yapmak istiyorum ben. Şu anda ürettiğimiz enerjiyi herhangi bir yere depolamıyoruz. Direkt olarak aktarıyoruz. Eğer bir şey olur da bizim lapisimiz ya da başka bir şeyimiz biterse sistem kendini döndüremez. O yüzden biz bir enerji deposu yapalım. Bunu yapmak için bizim en zorlanacağımız şey cured rubber. Rubber nasıl yapılıyor diye bakacak olursak rubber'ı biz pişirdiğimiz zaman cured rubber elde ediyoruz. Buradaki rubber da latexten geliyor. Latex yapmak için de extractor kullanmamız gerekiyor. Şöyle extractor yaparak başlayalım. Neyimiz eksik? Üstteki iron gear ve redstone servomuz eksik. Servonun yapımı kolay. Ben bundan 4 tane yapacağım bu arada. Şöyle iron gear yapmak için de farklı bir yönteme gidelim. Multi servo press yaparak biz iron gear yapabiliyoruz. Ya da buradaki gear'ları da yapabiliyoruz. Direkt bizim metal press'imiz gibi çalışıyor. O yüzden multi servo press yaparak başlayayım. Bizden Konstantin istiyor. Copper ve nikeli birleştirdiğimiz zaman Konstantin elde ediyoruz. Onları da buradaki induction smelter'ı birleştirerek elde edebiliriz. Artık bunların da hızlandırmasını geri takabilirim. Böyle modpack'lerin güzel yanı, biz multi servo press yapmak için bizden gear istiyor ve gear'ı yapmamızın herhangi bir düz yolu yok. Metal press kullanmamız gerekiyor. Yani buradaki metal press'i yapmadan Thermal'in Pro makinesine geçemiyoruz. Bu şekilde gate oluşturuyor.
O yüzden böyle gate'li modpack'leri daha çok seviyorum ben. Son olarak ne lazımdı? Bir tane block of iron gerekiyor. Ve artık multi servo presimizi craftlayabiliriz. Şimdilik bunlara ben daha düşük seviye komponentleri takacağım. Bu metal presi de artık buradaki makinelerin yan tarafına koyabilirim. Artık buraya da enerji geliyor. Ben direkt gear'ları burada üreteyim dedim ama şöyle bir sorun var. Gear working die yapmak için bizim önce diamond'a geçmemiz gerekiyor. O yüzden burada kullanamıyoruz. Yine eski yöntem. Bizim metal presimizle birlikte yapacağız. Bundan bize 4 tane gerekiyor sadece. 4 tane olsun. Craft'a devam edebiliriz şimdi. Şöyle 4 tane extractor yaptım. Bu extractor'ın kullanımlarına bakarsak bazı loglar bize sep veriyor, bazıları resim veriyor. Bizim ihtiyacımız olan şey latex. Yani bizim ya rubber wood yapmamız lazım ya da jungle wood yapmamız lazım. Diğerleri bizim işimize yarayan şeyi vermiyor. Rubber wood sapling'e direkt olarak erişimimiz olmadığı için bizim jungle wood yapmamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Normal bir sapling'i kendi arasında bu şekilde döndürerek jungle sapling elde edebiliyoruz. Artık bunu da büyütüp latex üretebiliriz. Burada yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey oluyor. Dikkat etmemiz gereken bir konu var. Biz normal buradaki jungle ağacının kütüğünü herhangi bir yere koyarak buradaki extractor'ları çalıştıramıyoruz. İlla ki bunun bir ağaç olmasını istiyor diye hatırlıyorum. Gördüğünüz gibi ilk lateximizi bu şekilde ürettik. Şimdi bunların biraz birikmesini bekleyip bir tane kovaya almamız lazım. Ben bunların içerisinde bir kova latex birikmesini bekleyip geri geliyorum. Gördüğünüz gibi latexlerin üretimi oldukça yavaş. O yüzden şöyle bir şey yapmak istiyorum. Böyle 8 tane daha ben Advanced Technium Ingot craftladım. Bunları kullanarak Time in a Battle'ı açmak istiyorum. Şuradaki Advanced Research kısmından Time in a Battle'ı açabiliriz artık. 48 tane tek bak istiyormuş bizden. Onu da tamamlayalım. Bu multi servo presi kullanarak alüminyum plate'leri yapabiliriz artık. Bunları kullanarak da biraz daha alüminyum sheet metal üreteceğim. Onlar sayesinde biraz daha ben Advanced Technium Ingot üretip daha fazla tek bak craftlayabileceğim. Ben bunları ayarlayıp geri geliyorum. Şöyle ihtiyacımız olan son eşyaları da craftlıyoruz. Bunları da aldım üzerime artık yanlış hesaplamadıysam yeterli miktarda Advanced Technium Ingot elde edebileceğiz. Bunları da buranın içerisine atıyorum. Bir bakalım 20 tane oldu. Şöyle tek baklarımızı da artık craftlayabiliriz. Diamond Battle'ı bu şekilde açmış bulunuyoruz. Craft'ına bakarsak bizden Diamond istiyor. Yani şu anda bunu craftlayamıyoruz. Ama bunu yine biz Research kısmından satın alabiliyoruz. 32 tane tek bak vererek bunu satın alabiliyoruz bu şekilde. Bunun üzerine geldiğimizde burada Storage Time diye bir şey var. Oyunda geçirdiğimiz her saniye bunun süresi biraz daha artıyor. Ve belirli bir süre topladığımızda şu anda yetersiz olduğu için veremiyoruz ama muhtemelen 32'de yeterli olacaktır. Buna Shift sağ tıkladım. Bunu 2x hızlandırdı. Yani bu ne demek? Bu normal çalışma hızından 2 kat daha hızlı çalışıyor demek. Bunu çoğu makinede kullanabilirsiniz. Ben biraz daha bekleyeyim. Bunun içerisine biraz zaman da olsun. Ayrıca bunu biraz daha hızlandırıp geri geleyim. Evet, bunun içerisine bir 5 dakika daha zaman birikti. Bunları 16x'e kadar hızlandırabildik. Tabii ki de bunu ne kadar hızlandırıyorsanız yani buradaki x oranı ne kadar artıyorsa bunu kullandığı zaman miktarı da o kadar artıyor. Şu anda daha fazla basamıyorum buraya. Ama şimdiden burası 1 vakit oldu. Burası 925 milivakit. Yani hızlandırmanın farkını anlayabiliyorsunuz. Artık bir tane kova yardımıyla buradaki sıvıyı alabiliriz. İlk lateximizi almış bulunuyoruz. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Bunu normal crafting koyduğunuz zaman 3 tane size rubber veriyor. Bu rubber'ı da pişirmeniz gerekiyor. Şöyle ilk cured rubber'larımızı elde ettik. Tabii ki de bize 3 tane değil 4 tane lazım. O yüzden böyle bir kova daha alıyoruz. Bunu da pişireceğiz. Bu pişerken de şu ortadaki kısmı yapalım artık. Ne istiyormuş? Bir tane Electrum Gear istiyormuş bizden. Şöyle bunu da craftlayabiliriz. Bunları da artık birleştirip flux cell elde edeceğiz. Artık bunlarla beraber de redstone flux coil'imizi craftlayabiliriz. Şimdi bunu direkt olarak dünyaya koyduğumuzda 1 milyon RF enerji deposu ve yanında upgrade takılabilecek slotu görüyorsunuz. Bunun içine 3 farklı augment takılabiliyor. Bunlardan bir tanesi RF kapasiteyi yani depolama kapasitesini 4x arttırırken transfer miktarını da yine 4x arttırıyor. Diğeri 6'ya 2 ve sonuncusu da 2'ye 6 şeklinde. Ben bunlardan direkt olarak 4'e 4 olanı yapacağım. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam sadece bir tane takılabiliyor. Şöyle bir kontrol edelim, 2 tane takılabiliyor mu? Maalesef sadece bir tane takılabiliyor ama bunun yanında component da takabiliyorsunuz. Bununla beraber 12 milyon depomuz ve 12.000 de input output'umuz oldu. Artık bunu alıp bizim enerji sisteminin üzerine koyabiliriz. Burada ben direkt olarak buraya bağlamayacağım. Şöyle yapacağım. Buraya bir konnektör bağlıyorum.
Ve bunu da bizim sisteme bağladığımızda artık buranın içerisine tabii ki de input output'unu ayarladığımız zaman enerji gelecektir. Ben buraya hem input hem output dedim. Bakalım doğru şekilde çalışırsa hem bunların içine enerji gidiyor. Bunlar tamamen dolu. Hem de bizim kullanamadığımız fazlalık enerji buraya depolanıyor. Yani eğer bizim burada enerjimiz azalırsa diğerlerinin muhtemelen bunun içerisine çekecektir. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir deposu var ve hızlı bir şekilde doluyor. Şimdi ben bu bölümde görevlerden devam edip artık kristal kısmına geçmek istiyorum. Şöyle termalde ilerleyebiliriz. İlk olarak niterin nasıl yapıldığına bakalım. Niter de diyor ki Pulverizer'da Sandstone'u geçirirken bazen niter veriyormuş diye söylüyor. Şöyle bakarsak Sandstone'u geçirdiğimizde bize %30 ihtimalle niter veriyor. Ben oradaki otomasyon makinelerini kullanmak yerine bir tane daha Pulverizer ve Redstone Furnace yapacağım. Bazı recipe'ler direkt olarak bizim buradaki Jumbo Furnace'ın içerisine atılamıyor. O yüzden ben bir tane de Redstone Furnace yapacağım ki gerektiğinde kullanabilelim. Bu arada ben bu redstone sinelini kullanıyorum. Bunun sebebi de şu. Buradaki makine içeriğini tamamen bitirmiş olsa bile çalışmaya devam ediyor görsel olarak. Herhangi bir enerji kullanımı falan olmasa da bu şekilde çalışıp ses çıkartıyor ve benim hoşuma gitmiyor bu. Bu yüzden ben bunu işim bittiği zaman böyle kapatıp sesini durdurmuş oluyorum. Ayrıca oradaki latekslerin birikimini beklerken de buradaki kabloları biraz düzenleme yaptım. Şöyle yeni wooden postlar ekledim ve bunlarla beraber yerden geçen herhangi bir elektrik kablosu olmuyor. Bize en yakın olan şu. Buna çarparsak yine muhtemelen ölürüz. Böyle pulverizer'ı craftlıyorum. Şöyle de bir tane redstone furnace craftladım. Artık buradaki makinelerimizi de bağlayabiliriz. Bunlar dediğim gibi tamamen manuel kullanıma odaklı makineler olacak. Enerjilerini verdim. Upgrade'lerini de taktım şu şekilde. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Sandstone'u pulverizer'dan geçirmemiz gerekiyor. Direkt olarak ilk geçirmede niterimizi aldık. Şimdi buradan üst taraftan ilerlememiz gerekiyor daha fazla yapmak için. Muhtemelen bize 5 niterden daha fazlası gerekecektir. O yüzden ben buraya arada gelip sandstone koyacağım. Şimdi şöyle magma crucible'la devam edelim. Neyimiz eksik? Bu şekilde magma crucible'la yapıyoruz. Ve bizden bir tane crystallizer yapmamızı istiyor. Bunu da şu şekilde yaptık. Artık bunları da gelip buraya yerleştirebiliriz. Burası termalin makineler kısmı gibi oldu. Bunları da upgrade'lerini taktım. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bakalım. Bizim kristal base oluşturmamız gerekiyor. Bunun için liquid glass ve niteri birleştirmemiz gerekiyor Crystallizer'da. Liquid glass'ı da biz sand'i ya da glass'ı magma crucible'da geçirerek yapıyoruz. Tabii ki de burada sand kullanmak yerine glass kullanmak daha mantıklı. Çünkü bize 1000 milibucket liquid glass veriyor. Normal sand ile yaparsak 500 veriyor. Jumbo Furnace'da sand'i pişirmek çok zor değil. O yüzden ben bunları direkt olarak glass'a çevirip ondan sonra oradaki makinenin içerisine atacağım ki daha verimli bir şekilde işlemiş olalım. Hatta burada bizim 63 tane glass'ımız varmış. O zaman artık buradaki magma crucible'ın içerisine glass'larımızı atabiliriz. Bu arada bayağı hızlı bir şekilde işliyormuş, gayet güzel. Sağ tarafını output olarak belirliyorum. Auto input output'u açabiliriz. Aynı şekilde bu makinenin de sol tarafını input olarak belirlememiz gerekiyor. Bununla beraber liquid glass'lar içerisine doldu. Artık buraya niteri koyduğumuz zaman bunu işleyip bize crystal base verecektir. Şimdi son olarak burada bize diyor ki prismarine shard yap. Bunu nasıl yapıyoruz peki? Bunun için bizim bir tane daha crystallizer'a ihtiyacımız var. Aynı crystallizer'ı da kullanabiliriz. Ama yapımı kolay olduğu için ben bir tane daha yapacağım. Gerekli malzemeleri ayarlayıp geliyorum hemen. Gerekli malzemeleri ayarladım. Artık bir tane daha crystallizer yapabiliyoruz. Onu da buraya yerleştirdim. Bunu şimdilik herhangi bir input output kısmını açmayacağız. Bunu da buradaki sisteme bağlıyorum. Bu arada depomuz tamamen dolmuş durumda. Buradan geçerken yine kabloya çarptığım için öldüm. Bunları biraz daha yukarı mı taşısam acaba? Ama bunları yukarı taşıdığım zaman da buradaki postları kullanamayacağım. Havada asılı bloklara gelecek. Görsel olarak sizce nasıl gözüküyor? Güzel mi gözüküyor yoksa ben bunları direkt biraz daha yükseğe taşıyayım mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz bana. Buranın içerisine artık su koyup daha sonra da buradaki kristal base'i koyduğumda bize prismarine shard verecektir. İlk prismarine shard'ını da elde ettik. Buradaki chapter'ı da tamamlamış olduk bununla beraber. Kristal kısmına geçebiliriz. Bunun için bizden 4 tane kristal base, 4 tane advanced technium ingot istiyor. Şöyle 4 tane kristal base aldım. Artık bunu craftlayabiliriz. Neyimiz eksik? Ortadaki paper'ımız bitmiş. Hemen bunu da craftlayalım. Artık bunlarla beraber Research Papers kristal kısmını açabiliyoruz. Böyle yaptık. Burası da açılmış oldu. Yine aynı şekilde bunları da color stone'lardan geçirerek
elde edebiliyormuşuz. Tabii ki de bunu artık diğer bölümde yapacağız. Buradaki sistemde aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Anlatmadığım bir kısım falan varsa söylerseniz bunları da diğer bölümde ekleyebilirim. Bu bölümlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.